özellikle kadınlar için başörtüsü uygulaması İslam'dan yüzyıllar öncesine dayanıyor. Eski Mezopotamya'da Asur yasaları saygın kadınlar için başörtüsünü zorunlu kılarken, kölelerin ve hayat kadınlarının başlarını örtmeleri yasaktı. Bu da peçenin sosyal statü ve saygınlığın bir göstergesi olduğunu düşündürüyor. Benzer uygulamalar eski Pers, Yunan ve Roma'da da vardı. İslam öncesi dönemde Arap Yarımadası'na komşu olan Bizans ve Sasanilerde başörtüsü ve peçe, üst sınıf kadınlar arasında yaygındı. Bu tarihsel örnekler, başörtüsünün İslam tarafından getirilen yeni bir kavram olmadığını, aksine bölgede yerleşik bir sosyal gelenek olduğunu göstermektedir. Başörtüsü kullanmanın nedenleri, kültürlere ve dönemlere göre değişiyordu. Bazı toplumlarda kadının medeni durumunu ifade ederken, bazılarında ise tevazu, onur ve aile itibarı kavramlarıyla ilişkilendiriliyordu. Bu uygulama genellikle mevcut güç yapılarını ve sosyal hiyerarşileri yansıtıyordu. 1. yüzyılda İslam'ın ortaya çıkışıyla birlikte, başörtüsü de dahil olmak üzere mevcut sosyal normlar ve uygulamalar kademeli olarak yeni dini çerçeveye entegre edildi. İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an, tevazu konusuna değinen ve hem erkekler hem de kadınlar için belirli giyim biçimleri öneren ayetler içer. Bununla birlikte, Kur'an'daki başörtüsü ile ilgili ayetler çeşitli yorumlara tabidir. Bazı alimler bu ayetlerin kadınlar için başörtüsünü özellikle zorunlu kıldığını savunurken, diğerleri belirli bir giysiyi zorunlu kılmadan daha geniş anlamda tevazuyu vurguladığını iddia ediyor. Bu ayetlerin indirildiği tarihsel bağlam da bize fikir veriyor. Erken dönem Müslüman toplumunda, özellikle üst sınıf kadınlar arasında başörtüsü zaten yaygın bir uygulamaydı. Kur'an ayetleri, bu mevcut sosyal gerçekliği ele almak ve bu bağlamda yol gösterici olmak olarak görülebilir. Başörtüsü tartışmalarında öne sürülen temel Kur'an ayetleri, Nur suresinin 30. ve 31. ayetleri ile Ahzab suresinin 59. ayetinde bulunur. Nur suresinde Müslüman erkeklere bakışlarını indirmeleri ve iffetlerini korumaları emredilirken, kadınlara da aynı şeyi yapmaları ve başörtülerini göğüslerinin üzerine örtmeleri emredilir. Ahzab suresi, inanan kadınlara dışarı çıktıklarında, tanınma ve korunma aracı olarak dış elbiselerini veya cilbaplarını üzerlerine sıkıca sarmalarını emreder. Bu ayetlerde belirli bir başörtüsü veya giysi türü açıkça tanımlanmamış olup, yoruma açık bırakılmıştır. Bu ayetler tevazuyu, saygınlığı ve istenmeyen ilgiden kaçınmayı vurgular. Kur'an'ın kıyafetle ilgili emirleri, hem erkekleri hem de kadınları içsel dindarlığı ve dışsal ahlakı geliştirmeye teşvik eden, daha geniş bir etik çerçevenin parçasıdır. Kur'an'a ek olarak, Hz. Muhammed'in söz ve davranışlarından oluşan hadis koleksiyonları da, giyim, kuşam ve davranış konularında daha fazla rehberlik sağlamaktadır. Birkaç hadis rivayetinde, genellikle belirli bağlamlarda başörtüsü konusuna değinilmiştir. Örneğin bazı rivayetlerde, peygamberin eşlerinin, yakın akraba olmayan erkeklerin yanında yüzlerini örttükleri anlatılır. Diğer rivayetler ise, kadınlar için bol ve vücut hatlarını belli etmeyen kıyafetlerin önemini vurgulamaktadır. Bununla birlikte, hadis literatürünün çok geniş olduğunu ve tüm rivayetlerin aynı derecede sahih veya muteber kabul edilmediğini belirtmek önemlidir. Alimler, bu rivayetlerin yorumları ve günümüz uygulamalarıyla olan ilgisi konusunda farklı görüşlere sahiptirler. 5. bölüm, Yorumlar ve çeşitlilik. Kur'an ayetleri ve pedeleme ile ilgili hadis rivayetleri, İslam tarihi boyunca ve farklı kültürlerde çeşitli yorumlara tabi tutulmuştur. Müslüman alimler, hukukçular ve topluluklar, kadınlar için gereken başörtüsünün kapsamı ve niteliği konusunda farklı görüşlere sahip olmuşlardır. Bazı yorumlar, Kur'an ayetlerinin literal anlamını vurgulayarak, kadınların saçlarını ve hatta bazı durumlarda yüzlerini örtmelerini zorunlu kılmıştır. Diğerleri ise daha bağlamsal bir anlayışı benimseyerek, ayetlerin kültürel normlara ve koşullara bağlı olarak çeşitli kıyafet yönetmelikleriyle sağlanabilecek tevazuyu ve saygınlığı vurguladığını savunmaktadır. Bu yorum çeşitliliği, dünya genelindeki Müslüman kadınlar arasında gözlemlenen çok çeşitli başörtüsü uygulamalarına yansımıştır. Yüzü kapatan peçeden saçı kapatan başörtüsüne ve başa gevşekçe bağlanan eşarba kadar Müslüman kadınların örtünme biçimleri önemli ölçüde farklılık göstermektedir. 6. bölüm, kültürel bir sembol olarak pedeleme. Başörtüsü, dini öneminin ötesinde birçok toplumda kültürel ve sosyal anlamlar da kazanmıştır. Kimlik göstergesi, tevazu sembolü veya kişisel dindarlığın bir ifadesi olarak hizmet edebilir. Bazı bağlamlarda pedeleme, siyasi hareketlerle veya sömürgeciliğe ve Batı kültürel hegemonyasına karşı direnişle ilişkilendirilmiştir.
Bazı kadınlar için ise Batı güzellik standartlarının reddini ve kendi kültürel değerlerinin teyidini temsil etmektedir. Bununla birlikte başörtüsünü özelleştirmekten veya kültürler ve bağlamlar arasında tek bir anlam varsaymaktan kaçınmak çok önemlidir. Başörtüsünün önemi ve sembolizmi akışkan ve çok yönlüdür. Bireysel deneyimler, sosyal normlar ve tarihsel koşullar tarafından şekillendirilir. 7. Bölüm, Modern tartışmalar ve çelişkiler. Son yıllarda pedeleme, özellikle Batı'da yoğun tartışma ve tartışma konusu haline gelmiştir. Bazıları bunu bir baskı, cinsiyet eşitsizliği ve medeniyetler çatışması sembolü olarak görmektedir. Diğerleri ise bunu din özgürlüğü, kişisel tercih ve kültürel ifade meselesi olarak savunmaktadır. Bu tartışmalar genellikle İslam, göç ve ulusal kimlikle ilgili daha geniş kaygıları yansıtmaktadır. Başörtüsü, bu tartışmalarda oldukça görünür bir sembol haline gelmiş, genellikle inceleme ve düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu tartışmalara hassasiyet ve incelik göstererek yaklaşmak, Müslüman kadınların kendi aralarındaki görüş ve deneyim çeşitliliğini kabul etmek önemlidir. Başörtüsünü ya baskının ya da özgürleşmenin basit bir sembolüne indirgemek, onu takmayı seçenlerin karmaşık gerçekliklerini ve bireysel iradesini göz ardı eder. 8. Bölüm, Pedeleme ve kadın hakları. Başörtüsü ile kadın hakları arasındaki ilişki bir diğer tartışma alanıdır. Bazıları zorunlu başörtüsü yasalarının kadınların temel özgürlüklerini ihlal ettiğini ve ataerkil normları sürdürdüğünü savunmaktadır. Diğerleri ise gerçek güçlenmenin, bu tercih dini inançlarla örtüşse bile, kadınların nasıl giyineceklerini seçme hakkına saygı duymakta yattığını iddia etmektedir. Batılı feminist çerçeveleri, Müslüman kadınların deneyimlerine dayatmaktan kaçınmak çok önemlidir. Müslüman çoğunluklu toplumlarda kadın hakları mücadelesi çok yönlüdür ve eğitim, istihdam, siyasi katılım ve bedensel özerklik gibi konuları kapsamaktadır. Müslüman kadınların haklarını desteklemek, onların seslerini dinlemek, iradelerine saygı duymak ve pedeleme ile ilgili seçimlerine bakılmaksızın yaşamın her alanına tam ve eşit katılımlarını savunmak anlamına gelir. 9. Bölüm, Sonuç, karmaşık bir tablo. İslam'da başörtüsü, dini inançlar, kültürel uygulamalar, tarihsel bağlamlar ve bireysel deneyimlerle derinlemesine iç içe geçmiş, karmaşık ve çok yönlü bir konudur. İslam öncesi köklerinden günümüzdeki tezahürlerine kadar başörtüsü uygulaması, Müslüman dünyasının çeşitliliğini yansıtarak evrim geçirmiş ve adapte olmuştur. Başörtüsünü anlamak, basit anlatıların ötesine geçmeyi ve İslam teolojisinin nüanslarıyla, tarihsel yorumlarla ve Müslüman kadınların kendi yaşamış deneyimleriyle yüzleşmeyi gerektirir. Bu insan deneyiminin zenginliğine ve karmaşıklığına yönelik bir keşif, empati ve saygı yolculuğudur. Videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olun ve beğenin.